Avrupa nereye gidiyor, Avrupa Birliği nereye gidiyor soruları var. Nasıl çıkacak bu işin içinden Avrupa? Avrupa'yı aslında kolay günler beklemiyor ve yanı başındaki savaşın bitirilmesi kadar kendi güvenliğinin inşası da Avrupa'nın şu an masadaki birinci konusu. Rusya 3 yıl boyunca Batı ile savaştı ve Batı onu yenemedi. Rusya bunu mu kazandı? Rusya bölgesel gücünü arttırmak gibi bir gerçekliği mi kazandı? Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'dan askerlerini çeker mi? Şimdi Trump'ın söylemlerine baktığınızda geçen yazki NATO zirvesini hatırlıyorum. Stoltenberg'in son konuşmasıydı NATO Genel Sekreteri olarak. Korkmayın, sağlam durun imajı veriyordu. Trump seçilirse bile aslında çekilmez NATO'dan. Amerikasız NATO olur mu hiç? Öyle olmayacak duygusunu ve vurgusunu vermeye çalışıyordu. Geçtiğimiz günlerde Münih Güvenlik Konferansı'nı da nasıl tamamlandığını gördük. Avrupa büyük bir arayışın içerisinde. Çünkü Avrupa Birliği'nin en temel başaramadığı 3 konudan bir tanesi. Şimdi güvenlik ve savunma dediğiniz, ordu dediğiniz, devletlerin ve birliklerin bekası için en önemli konudur, en hayati konudur. Dışişleri Bakanımızın vurguladığı gibi orman kanunlarının içerisinde yaşar duruma geldik ve bunun normalleştirilmeye çalışıldığı bir duruma geldik. Güvenlik yoksa hiçbir şey yok. Sizin güvenlik konularınız ekonomik ambargolarla, yalnız bırakılmayla ve sıkışmayla birçok şeyi etkiler halde. Yani bir devletin bekasından daha önemli hiçbir şey olamaz ve öncelikli. Dolayısıyla ABD Avrupa'dan çekilir mi? Büyük ölçüde buna çekilmez diye yanıt verebiliriz. Ancak Trump'ın zihniyetinde çok fazla Amerikan parasını Avrupa güvenliği için harcamak, NATO aracıyla bile olsa böyle bir gerçeklik yok. Peki henüz 3 yıl, 10 ay, 15 günümüz var Trump'la yaşayacak. Bu süreç içerisinde tabii ki Trump'ın da konulara yaklaşımı ve güç yansıtmasında çok fazla değişiklikler, bir takım stratejik hesaplamalar, planlamalar, müdahaleler, bir takım indirimler görülebilir. Peki o noktada Avrupa ne yapacak? Nasıl güvenecek? Avrupa Birliği'nin sorunlarıyla bu noktaya kadar geldiğini de biliyoruz ve son yıllarda Brexit'le, pandemi etkisiyle bazı dönüşümler içerisinde Avrupa ama aslında sınırında hissettiği savaşların etkisiyle politik psikoloji açısından halk ayrı etkileniyor. Tabii liderler ayrı etkileniyor. Şimdi sağ liderlerin de seçimleri kazanmasıyla milliyetçiliğin arttığı bir ortamda, göçmen karşıtlığının arttığı bir ortamda Avrupa kendi ordusu için ne yapabilecek? Bütün üye devletler nasıl bir ortak fikre varabilecek? Çünkü oradaki temel karar alma da bu şekilde işliyor. Dolayısıyla Avrupa'yı aslında kolay günler beklemiyor ve burnu yanı başındaki savaşın bitirilmesi kadar kendi güvenliğinin inşası da Avrupa'nın şu an masadaki birinci konusu. Dolayısıyla Amerikasız bir Avrupa belki hayır düşünülmeyecek. Ancak NATO'da bir yenilik içerisine gidebilir bu süreçte. En faydalı şekilde bunu nasıl yapacak? NATO'nun da karar alma mekanizmaları mevcut. Türkiye çok güven veren bir aktör. Ama Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımına, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerine baktığınız zaman orada da Avrupa'nın çok büyük hataları, eksiklikleri, zamansal çok büyük problemler var. Avrupa nereye gidiyor, Avrupa Birliği nereye gidiyor soruları var. Nasıl çıkacak bu işin içinden Avrupa? Avrupa Birliği dağılacak mı yoksa daha da mı güçlü olacak? Daha da güçlenmesi şu anda çok yakında olası görünmüyor. Dağılma senaryoları çok fazla dile getiriliyor ama önce şunu söylemek lazım. Kendine özgü yapısıyla Avrupa Birliği başarılı bir ekonomik birlik. Yani iki dünya savaşını o topraklardan çıkarmış ve bir daha buradan dünya savaşı çıkmasın diye kurulmuş. Şu noktaya kadar da 3. Dünya Savaşı Avrupa'da çıkmadığına göre bu açıdan başarılı. Ancak kocaman bir ancak var. Çok büyük uluslararası normlar sorgulanıyor. Avrupa kendini sorguluyor. Biz üzerine inşa ettiğimiz değerlere karşı çok işler yapıyoruz. Rusya'ya karşı durduğumuz gibi İsrail de benzer işler yaptı, daha kötüsünü yaptı. İsrail'e karşı duramadık. Bu Avrupa Birliği'ni temelinden sarsacak bir konu. Dünyanın çatışma noktaları ve savaşların geldiği noktada Avrupa'ya göç, Avrupa'nın bir aktör olarak ortaya çıkışı ve verebildiği başarılı ya başarısız sınavda Avrupa da kendisini sorguluyor. Büyük ölçüde başarısızlıklar var. Bunlar da onu etkileyen şeyler. Şimdi yeni tehditler var ve tahmin edilemez, öngörülemez tehditler de ortaya çıkıyor. Sadece pandemi diye düşünmemek gerekiyor. Bunları nasıl göğüslüyor bu parlamento? Bir anayasayı başaramadılar, orduyu başaramadıkları gibi.
Peki siyasi ve aktör anlamında Avrupa Birliği yeteri kadar büyük bir aktör olabildi mi? Güvenliğini rastladığı NATO ve üzerindeki ABD etkisini düşündüğünüz zaman Avrupa siyasi açıdan da aslında ekonomik bir dev olduğu gibi bir deve dönüşemedi. Bakın, çok merkezli bir dünyaya gidiyoruz diyoruz. Bu krizlerde Avrupa Birliği'nin açıklamalarını tabii ki takip ediyoruz, bakıyoruz, odaklanıyoruz. Önemlidir muhakkak ki. Ama bir Rusya'yı, Çin'i konuştuğumuz kadar, hatta bölgesel aktörleri konuştuğumuz kadar Avrupa Birliği'ni konuşamıyoruz. O noktada bu büyük bir sorun. NATO 1949'da kuruldu. Türkiye 1952 yılında NATO'ya üye oldu. NATO'nun da 75. yılı. NATO'da geleceğini konuşuyor ve tartışıyor. Kendisine Ukrayna Savaşı ile yeni bir kimlik oluşturmuştu ve varlığını temele dayandırma anlamında iyi bir noktaya gelmişti. Ancak ABD, NATO'da ne olacaklar, nereye gidecekler? Burada da temel tartışmalar söz konusu. Hele hele devletlerin bu kadar içe kapandığı ve kendilerini korumaya aldıkları ve aralarındaki yaklaşım farklılıklarının arttığı bir noktada. Avrupa ordusu hayal mi oldu artık? Olası görünmüyor, gerçekleşebilecek gibi görünmüyor. Yani bunun için bazı kavramlar öne çıkıyor. En temelde tabii ki ordu demek sürekli beslenme ihtiyacıyla büyük bir maliyet demek. Avrupa'nın yaşlanan nüfusu ve demografisi var. İş ve üretim için bu kadar göçmen ya da işte çalışan alıyor Avrupa. Peki küçük küçük birçok devletiyle hangi askeri rakamsal olarak oraya yansıtabilecek? Nasıl bir büyüklükte ordu kurabilecek? Bunu bu yaşlanan demografisiyle Avrupa nasıl gerçekleştirebilecek? Bu noktaya kadar çeşitli anlaşmalar imzalandı Avrupa'da. Zaman zaman herhalde dünyanın gidişatındaki bu sıcak çatışmalarla da ya bu konu hep geride kalıyor, hep buraya dönüyoruz diyerek ama bir türlü ortak güvenlik ve savunma konusunu başaramadılar. Bu noktadan sonra da dünyanın geldiği yerde çok da başarabilecek gibi görünmüyorlar. NATO onlar için şu anda zaten hali hazırda işleyen gerçeklik olarak iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gereken, öyle sürekli bir kimlik aramaktan ziyade, çünkü tamam kuruluş amacına göre Soğuk Savaş sürecinde ve Sovyetler tehdidi ama artık başka bir dünyadayız. Yani NATO'nun tabii strateji belgeleri sürekli güncelleniyor ama yani kalıcı ve sağlam bir kimliğe dönüşmesi gerekiyor. Ama NATO dediğiniz zaman sadece Avrupa'dan da oluşmuyor. Dolayısıyla NATO'dan başka yol yok gibi görünüyor şu anda. Türkiye buradaki süreçlere dahil olacak mı? Türkiye yükselen bir bölgesel güç, silah sanayi anlamında %80'lere ulaştı, önünde uzun bir yol var. Türk Silahlı Kuvvetleri binlerce yıllık geçmişiyle ve yüreğiyle, kuvvetiyle, başardıklarıyla, kendine yaslanan yapısıyla biz şu anda bir ordunun ve bir milletin kendine yaslanmasının ne kadar önemli olduğunu Ukrayna Savaşı'nda gördük. Yunanistan'ın ABD ile olan silahlanmasında bunu da görüyoruz. Yunanistan da tıpkı Ukrayna gibi tehlikeli bir gerçeklik içerisinde. Çünkü nihayetinde büyük devletlerin politikaları ve çıkarları değişir. Değiştiğinde sizi yarı yolda bırakır. Siz önce sağlam olacaksınız, kendinize yaslanacaksınız ki ondan sonra ittifaklar, alışverişler içerisine girin, ticari birliktelikler içerisine girin. Şimdi o noktada Türkiye yükselen bir aktör bütün gücüyle, yani silahıyla, diplomasisiyle, istihbaratıyla, bölgesel güç yansıtmasıyla. Tabii ki 1952'den beri NATO'nun güçlü bir parçası ve kuvvetli bir ordusu Türkiye. Fakat bugüne kadar Türkiye'nin yaşadığı sorunlarda, terör konusunda ya da sınır ötesinden Türkiye'ye işte Irak'tan, Suriye'den zamanında olan bu terör konularında açıkçası güvenlik ve savunma anlamında NATO Türkiye'ye destek olamadı. 5. maddeye uygun değildi deyip destek olunamadı. Fakat şu an öyle bir noktaya gelindi ki sürekli Türkiye konuşuluyor. Fakat diplomasi şöyle bir şeydir, yani tek tarafın aldığı ve kazandığı bir şey olamaz. Siz de bir şeyler vereceksiniz ve koyacaksınız ki ortak çıkarlar ve hedefler dahilinde bir birleşme olacak. O noktada Türkiye de kendi güvenliği için inşa halinde. 8 yıldır Suriye'nin kuzeyinde. Ondan önce yine uluslararası hukuka uygun olarak mutabakatlar ve anlaşmalar çerçevesinde Irak'ta. Şimdi artık Irak'la bambaşka bir noktadayız. Suriye bir dönüşümün içerisinde bambaşka bir noktadayız. Riskler devam ediyor ama o noktada Türkiye'nin kendine yaslanarak güç yansıtması ve devletinin bekası ve güvenliği için müdahil olduğunu görüyoruz. Peki Türk ordusu ve Türkiye bir güç olarak Avrupa ile bu noktada ne inşa edebilir? Avrupa bu noktada Türkiye'ye ne teklifte bulunabilir? Orayı da görmemiz ve duymamız gerekiyor. Dolayısıyla en önemli nokta bu olarak öne çıkıyor. Yani karşılıklı oturulup konuşulacak, ne yapılabilir? Çünkü Avrupa güvenliği dediğinizde o Türkiye'den başlıyor.
Türkiye'nin güvenliği de Orta Doğu'daki bütün çatışma bölgelerine komşu oluşunu düşündüğünüz zaman, yani o noktada sadece burada ekonomik değil konu. Aslında bir birlikseniz gerçekten o birliğe uygun olarak davranmanız gerekiyor. Avrupa'nın da kendini eleştirecek çok fazla yanı var bu noktada. Dolayısıyla bir anlaşma, bir inşa süreci gerekiyor. Karşılıklı, açık bir şekilde tarafların oturup ne yapılabileceğini konuşması gerekiyor. NATO'yu konuşmak isterim biraz da. Dağılacak mı? Nasıl bir süreç olacak? Yani Avrupa güvenliğini sağlamakta NATO'dan başkası yoksa Avrupalı devletlerin elinde. Amerika'nın NATO'daki ağırlığını biliyoruz. Maliyeti ortak paylaşmak istiyor ama şimdi kuruluşu itibariyle, güç yansıtması itibariyle Amerika'nın ne kadar ağırlığı olduğu bir örgüt olduğunu da biliyoruz. Şimdi o noktada NATO'nun olmadığını düşünelim. NATO'nun güç yansıttığı, tatbikatlar yaptığı bölgeleri düşünelim. Yerine ne koyabileceğiz ki NATO olmayacak ya dağılacak mı? Bunu düşünelim. Şimdi yeni bir şey inşa etmeden başka bir şeyi gözden çıkarabilecek durumda değil dünya. Çünkü o az önce konuştuğumuz sıcak çatışma noktaları, hali hazırda bitmemiş savaşlar, İsrail'in Orta Doğu'daki bitmek bilmeyen yayılmacılığı, hukuksuzluğu ve eylemleri, saldırıları, hala tamamlanmayan, ortada kalan, açık kalan, Amerika'nın nasıl bir pozisyon alacak dediği çok konu var. Çünkü Amerika dediğiniz zaman İsrail'in güvenliğidir Orta Doğu'da öncelikli olan. O yüzden şu anda NATO'nun dağılması gibi bir nokta yok. Fakat Avrupa'da ya da NATO'da, NATO'nun toplantılarında ya da Münih Güvenlik Konferansı gibi doğrudan dünyanın güvenliği getirdiği noktanın tartışıldığı yerlerde sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılar sadece belgelere yansımıyor. Gözle görülür şekilde sıkıntılar var. Dolayısıyla bu kadar belirsizlik içinde, sıcak çatışmaların artmasının beklendiği bir yerde NATO'yu güçlendirmekten başka bir çare yokmuş gibi görünüyor tüm üye devletler açısından. Bu da bir gerçeklik. Fakat şunu da vurgulamak gerekiyor. Silahlanmanın arttığı bir zaman dilimindeyiz. Bu kadar silahlanma, bu kadar artan riskler, çatışmaların yayılma ihtimalleri bizi iyi bir noktaya doğru götürmüyor. Başka savaşlar ve çok çabuk olabilecek karşılaşmalara doğru gidiyoruz. Dolayısıyla o ünlü edebi söz gibi, yani bu kadar silah varsa oyunun sonunda mutlaka patlıyor. Biz normlardan uzaklaştıkça, uluslararası ilişkilerdeki bir takım saygı gibi, devletlerin egemenliğine saygı gibi kavramlardan uzaklaştıkça, terör bir uluslararası ilişkiler aracı olarak kullanılmaya devam ettikçe, bu gidişatta riskler de artıyor ve dolayısıyla çok iyi bir noktaya doğru ilerlemiyoruz. Sorunlar sorunları doğuruyor ve gittikçe artan bir gerçeklik oluyor. Şu anda NATO'nun dağılması gibi bir gerçeklik öngörmüyorum yakın vadede. Ama NATO'nun da çözmesi gereken sorunları olduğunu söylemek gerekiyor. Son olarak Rusya kazanan taraf mı oldu? Rusya ne kazandı? Rusya Donbas bölgesindeki toprak statülerin değişmesi ve işte bir şekilde kendine bağlanmasını mı kazandı? Rusya 3 yıl boyunca Batı ile savaştı ve Batı onu yenemedi. Rusya bunu mu kazandı? Rusya bölgesel gücünü arttırmak gibi bir gerçekliği mi kazandı? Yoksa bence asıl olan, bunların hepsi çünkü somut konular konuştuğumuz, bence asıl olan şu: uluslararası ilişkilerde 193 devletin eşit egemenliği vardır Birleşmiş Milletler sisteminde. Herkes bir koltuk bir oyla temsil edilir. 5 imtiyazlı üyenin imtiyazlarını bir tarafa koyarsak BMGK'yı. Rusya bir devlete dedi ki, benim kırmızı çizgimdir. Uluslararası her örgüte, hele güvenlik savunma örgütüne üye olamazsın. NATO silahlarını benim sınırıma, Moskova'ya bu kadar yaklaştıramazsın dedi. Ve 3 yılın sonunda Amerika diyor ki Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği gibi bir konu söz konusu olamaz diyor. Rusya bunu kazandı. Rusya güçle Batı'ya bunu kabul ettirdi. Yani şu anda daha tam nihai bir barış anlaşması imzalanmadı ama gördüğümüz nokta bu. Büyük ölçüde şunu söyleyebiliriz. Rusya açısından güç politikaları konuştu. Şimdi diyeceksiniz ki İsrail de güç politikalarını konuşturdu. Bakacağız, diyeceğiz ki Grönland'ı, Panama'yı, Kanada'yı tehdit eden bir ABD var. Uluslararası ilişkiler zaten güç ve çıkarlar değil midir? Evet, doğru, ama
içinde bulunduğumuz sistem, normlar, değerler ya da en basitinden Washington'da birkaç gün önce Zelenski ve Trump arasında, Vance arasında gerçekleşen o görüşmeyi hatırlayalım. Bunların normalleştirilmemesi gerekiyor. Güçlünün haklı olduğu sistem normalleşirse tüm devletlerin haklarını ve çıkarlarını kim koruyacak? Uluslararası hukuk sorunlarıyla var olan bir yapı. Uluslararası hukuk eğer ABD gibi devletler tarafından kendi müttefiklerini korumak, kendi çıkarlarını korumak için tehdit edilirse ve bu normalleşirse biz orman kanunlarından başka ne içinde yaşayabileceğiz? Rusya birçok şey kazandı. Rusya yıprandı da. Ama nihayetinde artıları eksileri koyduğunuz zaman Rusya'nın o barış masasına, anlaşma masasına oturduğu devlet bile Ukrayna değil. Burada normal olmayan bir şey var. Evet, Amerikan ve İngiltere silahlarıyla savaştı. Evet, NATO desteğiyle savaştı. Başka destekleriyle savaştı Ukrayna. Ama Rusya ve Ukrayna'da savaştılar. Evet, Rusya dedi ki bu bir savaş değildi, özel operasyondu, Batı'yla savaştım dedi. Ama burada savaşın doğası değişiyor, değişsin, tamam. Fakat temelde bazı sorunlar var, yeni konular var ve bunlar yarın Tayvan, başka gün başka bir yer. Orta Doğu'da bitmeyen kronik sorunlar, bunlara nasıl yansıyacak? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bazı devletler var, bu da çok tehlikeli bir şey. Terörün araç olarak kullanılması gibi, bu kabul edilemez. 2025'te hiç kabul edilmemesi gerekiyor. Ve bu savaşlardaki en temel konu da topraklar değişiyor, statüler değişiyor. Bir devletin minerallerini ve yeraltı kaynaklarını başka bir devlet istediği gibi alırım diyor. Bunun tartışmaya kolaylıkla açıldığını görüyoruz. Peki yarın öbür gün Ukrayna'da Zelenski olur olmaz. Ukrayna'dan birisi çıkıp derse ki bir dakika Ukrayna kaynaklarını kim nereye alıyor? Biz bağımsız bir devletiz. Ukraynalıların hakkıdır derse. Mesela o noktada ne olacak Ukrayna? Parçalara ayrılmış bir Ukrayna dünyaya ne kadar barış ve iyilik getirir? Diğer devletlere örnek olması halinde bizi nereye götürür? İşte temel sorunlarımız da böylelikle artıyor.